Bu dövme makinesinin diğer makineye göre en büyük ayırt edici özelliği tek bir defa bastığımız zaman makinemiz aşıracak. Arkadaşlar JC10 Epoch R3 ile ilk dövmemizi yapacağız. Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk defa kanalıma gelenler için öncelikle kendimi tanıtmak isterim. Ben Engin Karahasan, bir dövme sanatçısıyım. YouTube için birçok içerik üretiyorum. Dövme ile ilgili A'dan Z'ye aklınıza gelecek her türlü videoyu YouTube kanalımda paylaştım. Dövme eğitimi videosu olsun, dövme malzemesi tanıtım videoları olsun ve birçok dövme makinesinin tanıtımını bu kanalda yaptık arkadaşlar. Onları merak ediyorsanız kanala gidip bakabilirsiniz. Aynı zamanda eşimle beraber de birçok vlog çekimi yapıyoruz ve bu videoları da sizlerle paylaşıyorum. Onlar da çok eğlenceli videodur. Onları da izlemenizi tavsiye ederim. Bugünkü konu başlığımız yeni bir dövme makinesi tanıtımı olacak. Bu dövme makinesi hiç diğerlerine benzemiyor. İnanılmaz bir dövme makinesi. Çünkü bunu kullanma fırsatım oldu. Çok beğendim. Muhtemelen sizler de çok seveceksiniz. Ama videoya başlamadan önce sizden ufak bir ricam olacak. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Çünkü bu tarz videolar çekmek gerçekten arkadaşlar yorucu, maliyetli işler. Bugün video çekeceğim için dükkana müşteri almadım. Çünkü bunları detaylı şekilde size anlatmak istiyorum. Bundan dolayı bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Ve hiç uzatmadan biz videomuza başlayalım. Elimde tutmuş olduğum dövme makinesi JC10 Epoch R3. Bu markayı gerçekten uzun zamandır merak ediyordum. Ve buradan da JC10 ailesine teşekkür ederim bu makineyi bana gönderdikleri için. Onların sayesinde deneyimleme fırsatım oldu. Ve sizler şimdi makineyi detaylı şekilde inceleyeceğiz şimdi. O zaman ilk başta kutu incelemesi yaparım. Daha sonra makinenin özelliklerine bakarım. Sonrasında zaten makinemizde dövme yapacağız. Zaten videomu devamlı izleyenler varsa nasıl gidişat olduğunu biliyorsunuz. Öyleyse ilk kutu açılışıyla başlayalım. Kutumuzun genel tasarımı gayet şık ve kutumuzu elinize aldığınız zaman arkadaşlar o kaliteyi hissediyor biliyorsunuz. Gerçekten kaliteli bir yapıya sahip. Kutumuzun etrafında zaten makinemizin hakkında ufak tefek bilgiler mevcut. Arka tarafını döndürdüğümüz zaman markamızın sosyal medya adresleri mevcut ve burada da RJ10 Epoch R3'ün 7 stroke ayarı olduğunu gösteriyor. Zaten kutunun ön tarafında da stroke ayarı olduğunu zaten fark etmişsinizdir. Hiç uzatmadan kutumuzu açıp içeriye bir bakalım. Kutumuzu açtığımız zaman hatta bak şu yan tarafta bile marka mevcut. Yani bayağı düşünmüş her şeyi. Markanın stikerleri, kart vizitleri var. Bunu şimdilik bir kenara koyuyorum. Kutu tasarımı benim çok hoşuma gitti. Bayağı güzel yapmışlar. Yani gerçekten malzemeler çalmamışlar. Her şeyi düşünmüşler. Rahat şekilde açmak için de şuradan tutuyorlar. Ve kaldırdık. Ve makinemiz. Makinemiz çift pilli arkadaşlar. Burada zaten görüyorsunuz. Şöyle döndüreyim. Makineyi detaylı şekilde inceleyeceğim için çok fazla burada vakit kaybetmiyorum. Makineyi bir kenara koyuyoruz. Hatta kutunun diğer tarafı da bu şekilde kapağın böyle aldım yan tarafa koyuyorum. Bir RC aparatımız var. Bu da zaten yedek pilimiz. Ve burada bir katman daha var. Ve o süngerimi kaldığınız zaman bir de kronom kılavuzu karşılıyor. Bunu zaten merak edenler varsa eğer bunu da detaylı şekilde videonun içinde paylaşacağım. İnceleyebilirsiniz. Ama bugün sizin kronom kılavuzunuz ben olacağım. Detaylı şekilde her şeyi size anlatacağım. Bir ufak kutumuz daha var. Gerçekten şık bir tasarıma sahip. Ve bu kutunun içine de bakalım hemen. Bunu bir kenara bıraktım. Bir RCA ara kablomuz. Eğer iki pilimiz de biterse RCA kablosunu takıp işleme devam edebilirsiniz. Bir şarj kablomuz var. Type-C ve USB çıkışı. Bir de yedek lastiklerimiz mevcut. Kutu içinde tek eksik olan şey bence şarj kafası. Yani şarj aparatımız yok. Olsun, en azından ona da kolay ulaşabilirsiniz. Kutumuzun içeriği genel olarak bu şekilde arkadaşlar. Elimde tutmuş olduğum dövme makinesi RJ10 Epoch R3. Bu dövme makinesinin diğer makineye göre en büyük ayırt edici özelliği ise stroke ayarı olması arkadaşlar. Toplamda 7 kademe stroke ayarı yapabiliyorsunuz. 2.4 stroke ile 4.2 stroke arası ayar yapıp makinenizi kullanabiliyorsunuz. Stroke ayarının ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar için ufak bir özet geçmek isterim. Yüksek stroke'lu makinelerle çizgileri çok daha rahat atarken düşük stroke'lu makinelerle gölge, doğrum gibi şeyleri çok daha rahat yapabilirsiniz. Tabii şunun da altını çizmek isterim. İyi bir sanatçı
her makinede çok iyi işler çıkartabilir. Bu biraz da alışkanlıkla alakalı işler de olabilir. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Çok fazla konudan sapmadan konumuza geri dönelim. Makinemizin gövdesi uçak alüminyumdan yapılmış bir malzeme. Sağlam bir yapıya sahip. Makinenin ekranı da akıllı renkli bir ekrana sahip. Gerçi ekranı hakkında size detaylı bilgi vereceğim ama ufak bir şekilde göstermek isterim. Yan tarafta tuşlarımız var. Üstteki tuş voltaj arttırma, alttaki tuş power açıp kapatma, en alttaki tuş da voltaj düşürme arkadaşlar. Bunların ekstra özellikleri de var. Birazdan bunun hakkında size bilgi vereceğim. Normalde biliyorsunuz power tuşuna uzun bastığımız zaman 5 saniyeye kadar makine aşırıyor. Ama bunda öyle bir şeye gerek yok. Power tuşuna bir defa bastığımız zaman makinemiz aşıracaktır. Ama makineyi kapatmak için power tuşuna tekrardan uzun şekilde basmamız lazım. Ortalama 3-4 saniye. Makinemiz kapanacaktır. Makinemizin tasarımı genel olarak tutuşu falan çok ergonomik bir tasarıma sahip. Videonun başında size söylemiştim. Makineyi kullanma fırsatım oldu. Yani çok fazla dümdüz bir makine olarak düşünmüştüm ama şu aradaki kıvrımlar falan galiba çok rahatlık sağladı bana. Çünkü çizgi atarken çok rahat şekilde çizgi atma olanak sağladı. Ben de şaşırdım. Zaten birazdan yine dövme yapacağız ve orada da zaten göreceksiniz işlevini. Makinenin pili hakkında bilgi vermek istedim. Makinemizde 2 adet pil var. Pil güçlerimiz de her bir pilimiz 20 mAh pil gücüne sahip. Bu da şu demek oluyor. Makinemiz toplamda 4 saatte full şarj olurken bize ortalama 6 saatlik bir çalışma imkanı sunuyor. Tabi bu kullanacağım voltaj ayarına göre 5 saate de göre düşebiliyor. Yani ortalama 2 pili 10-12 saat çalışabiliyorsunuz arkadaşlar. Makinenin pili biterse korkmayın. Direkt elimde tutmuş olduğum derece aparatını takıp sonra kablosunu taktıktan sonra makinede çalışabiliyorsunuz. İşlem yapmaya devam edebiliyorsunuz. Bu elimde tutmuş olduğum dövme makinesinde toplamda 3 tane rengi mevcut. Ben özellikle siyah gold rengini tercih ettim. Diğer renkler de aslında birbirine çok güzel. Onları da zaten hemen yan tarafta görüyorsunuz. Siz de isteğe bağlı tercih edebilirsiniz. Buradan tekrardan RG10 ekibine teşekkür ederim. Bu makineyi bana gönderdikleri için arkadaşlar. Onların sayesinde bu makineyi deneyimleme fırsatım oldu. Ve benim adıma özel bir indirim uyguladılar sizler için. Hemen açıklama kısmına da zaten kodu bırakacağım. Engin Kara Hasan koduyla ürün alanlara indirim olacak. Linkten alabilir ya da direkt indirim linki de oradan da tıklayabilirsiniz. Biz ürünümüzü tanıtmaya devam edelim. Makinemiz hafif bir makine. Üstündeki pil varken 267 gram. Üstündeki pil yokken de 224 gram arkadaşlar. Zaten az önce de test ettik, gördük. Tabi bu fabrikasyon şeyine göre, bendeki tartıya göre ayarlar bazen değişebilir. 1 gram, 2 gram falan. Onlara aldanmayın. Makinenin yüksekliği 144 milim. Makinenin grip kalınlığı 34 milim. Yani grip kalınlığı biliyorsunuz ki bu kalın gripleri hoşuma gidiyor. Ben çünkü çok daha rahat şekilde kavrayıp işlem yapabileceğimi düşünüyorum bu makinelerle. Tabi bu kişiden kişiye, sanatçıdan sanatçıya değişir. Ama orta kalınlık bir griptir arkadaşlar. Herkes rahatlıkla çalışabilir. Genel olarak makinenin teknik özellikleri bu şekilde. İsterseniz şimdi bir de ekranı hakkında size bilgi vereyim. Şimdi makinemizin ekranını inceleyebiliriz. Makinemizin yan tarafında 3 tane tuş mevcut. Bunları az önce zaten size söylemiştim. Tekrarlamak istiyorum. En üstteki tuşumuz voltaj arttırma. Orta tuşumuz makine açıp kapatma, yani güç tuşumuz. En alttaki tuş da voltaj düşürme tuşu arkadaşlar. Bu makinemiz diğer makineler gibi değil. Yani uzun süre basmamıza gerek yok güç tuşuna. Tek bir defa bastığımız zaman makinemiz aşılacaktır. Ama makinemizi kapatmak için güç tuşumuza uzun süre basmamız lazım. Ortalama 3 saniye falan. Yani basılı tutuyorum. Ve makinemiz kapandı. Biz tekrar makinemizi açıp menüsü hakkında size bilgi vermek istiyorum. En üst tarafta görüyorsunuz yüzde gösteriyor. O bizim makinemizin şarjını gösteriyor arkadaşlar. Hemen yan tarafında L işareti var. Rainer demek bu. Makinemiz yani 2 hafızalı bir makine. Hem çizgi ayarında çalışabiliyorsunuz hem de gölge ayarında çalışabilirsiniz. Bu ayarlar arasında da geçişi güç tuşuyla yapıyorsunuz. Orta tuşumuza 2 defa pes bastığımız zaman diğer ayara geçeceksiniz. Şu anda S oldu, yani Shadow gölge ayarında. İstediğinize göre voltajını ayarlayabiliyorsunuz ve o şekilde işlem yapabiliyorsunuz. Ve istediğiniz ayarda da çalışabilirsiniz. Bunu da anladıysak şimdi alt tarafa geçiyoruz. Hemen altta da voltajımızı gösteriyor. Yukarı aşağı tuşlarımızda voltajımızı arttırıp veya düşürebiliyoruz.
Makinemiz 0.1 kademeyle artıyor arkadaşlar. Yani 1, 2, 3 olarak devam ediyor. O şekilde aynı şekilde düşüyor. Bazı makinelerde bu 0.5 kademeyle artıyor. 0.1 kademe aslında iyi bir şey. Yani ara voltaj kullanabiliyorsunuz. Veyahut da hertz ayarımız var. Hertz ayarımızda şu oluyor. Motorumuzun devir hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani vuruş hızını ayarlayabilirsiniz. Hertz ayarına da şuradan geçiyorsunuz. Güç tuşuyla, voltaj arttırma tuşuyla basılı tuttuğumuz zaman hemen orası yanıp sönmeye başladı. Tekrar da voltaj arttırmaya da voltaj düşürmeli ayar yapabiliyorsunuz. Şu anda yükseltiyorum. 2 Hz aldım. Bu arada maksimum Hz 200 arkadaşlar. 200 Hz'e kadar ayar yapabiliyorsunuz. 2 Hz'de makinemi çalıştırıyorum şu anda. İğne uzunu görüyor musunuz? Şu anda tek tek tık 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 atıyor. Yani makinemizin motor hızını, devir hızını bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz Hz ayarıyla. Hz ayarını sıfırlamak için tekrar power tuşuyla yukarı tuttuğumuzda basılı tutup Hz ayarına giriyoruz. Tekrar sıfırladım ve devam ettim. Bu arada kronom kılavuzunda önerilen ayarlar var arkadaşlar. Hangi Hz'de hangi ortada kullanabileceğini tavsiyeler vermişler. O ayarlara da hemen üst tarafı ekledim. Oradan da inceleme yapabilirsiniz. Makineyi o şekilde kullanabilirsiniz. Son olarak en altta bir de çalışma süresini gösteren bir ibaremiz var. Ama bunun iki türlü bir çalışma sistemi var aslında buranın. Şu anda beyaz olduğu zaman normal şekilde makinemiz çalışıyor. Yani stabil şekilde çalışıyor. Ve bu şekilde kullanabilirsiniz. Bir de makinemizde hızlı tetikleyici artı voltaj, güçlü açma kapatma gibi bir ayarımız var. Bu ayarımızı aktif etmek için de aşağı ve orta tuşumuza basılı tutuyoruz. Şurası kırmızı oldu. Az önce beyazdı. Makinemizi güçlü aşavatmaya sağlıyor. Yani karın çizgilerde falan bu ayarı aşabilirsiniz. Makinemize ekstra bir voltaj katkısı sağlıyor. 18 RL falan çalıştığınız için ya da 11 RL. Onlarda biraz daha yüksek voltaj çalıştığınız için bu güçlü şekilde aşıyor. Sonra olan ayara geri dönüyor. Mikrofonu biraz yakın tutacağım. Daha iyi anlayın. Makinemizi açıyorum. Durdurdum. En baştaki o sesi aldın mı? Bir tetikleyici oldu. Hızlı açtı sonra durdu. Bir daha açıyorum. Yani makinemiz aslında güçlü voltaja başlıyor. Sonra ayarlı voltaja geri dönüyor. Bu da karın çizgilerde vesaire sizi daha kolay iş yapmanızı sağlıyor. Çünkü karın çizgilerde daha güçlü voltajlara çalışmamız lazım. Bir de makinemizin pilinin söküp takması hakkında size bilgi vermek istiyorum. Hemen görüyorsunuz şurada ince bir çizgi var. Yani buna aldanmayın. Burayı söküp de pilinizi çıkartamıyorsunuz. Yani sağa sola döndürmeye çalışmayın. Power yeriyle makineyi tutun ve çekin yukarı doğru. Bu şekilde makineyi sökebiliyorsunuz pilini. Sökmüş yani iç tarafını göstereyim. Aynı şekilde sadece bastırın arkadaşlar. Yani döndürmeye falan gerek yok. Makinemizin bir diğer özelliği de şu. Benim bu çok hoşuma gitti aslında. Makinemizin pili 360 derece dönebiliyor. Yani şu anda şöyle düşünün mesela. Bu şekilde çalışıyorsunuz. Ekran düz ama iğnemizin duruşu yan. Bazı kişiler bu şekilde çalışmayı sevmez. Ekranı kendisine dönmesini ister ya da iğnenin yönüne doğru. Ben de bu şekilde çalışmayı sevmem. Makinemizi ekranına yani bu şekilde döndürebiliyorsunuz 360 derece. Yani stroke ayarı yerine sabit tutun. Yani buradan tutmanız lazım. Yoksa stroke'u döndürmüş olursunuz. Bu arada stroke ayarı değiştirirken arkadaşlar makine kapalı vaziyette olsun. Yani şu anda açık. Makinemi durdurdum. Hemen şuradan zaten parmak tutma yerleri var. Stroke'unuzu rahatlıkla değiştirebilirsiniz. Yani kronom kılavuzunda böyle bir şey yapmıyor ama diğer kullandığım makinelerde o şekilde bir uyarı vardı. Bana çok mantıklı gelmişti. Yani makine çalışırken stroke değiştirmeyin. Belki motora ya da dişlerine zarar verebilirsiniz. Genel olarak makinenin ekran özellikleri bu şekilde. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum olarak yazarsanız size oradan en kısa sürede dönüş yapacağım.
Şimdi isterseniz bir de dövme yaparak makinenin işlevini görelim. Evet arkadaşlar, JC10 Epoch R3 ile ilk dövmemizi yapacağız. Hep beraber dövme yaparken deneyimleyeceğiz makinemizi. İsterseniz size yapacak dövmeyi göstereyim. Ortalama 2 saat sürecek bir dövme. Belki daha kısa bir sürebilir. Genel olarak çizgi ağırlıklı 3 tane iğne kullanacağım. 3 LL, 7 LL, bir de Magnum kullanmayı düşünüyorum. Onları da zaten hep beraber deneyimleyeceğiz. O zaman işleme başlayalım. İlk olarak 0.7 LL kullanacağım. Hem makinemi de iğne takacağız. Çizgi atacağım için stroke ayarımı 4.2'ye getirdim. Gerçekten yapacağım alan yumuşak bir dokuya sahip olduğu için belki biraz da ufak stroke'larda çalışabilirdim ama yüksek stroke'lara alıştığım için de bu şekilde çalışmayı tercih ettim. Power tuşuna bir defa bastık ve makine başladı. Çoğu makineye göre daha yumuşak bir makine olduğu için ben voltaj ayarımı 8'e kullanıyorum arkadaşlar. Tabi bu bazen değişebilir. İğnemi de kısaltıyorum. Bu gayet iyi. Evet, ilk izlenim olarak gayet iyi. Sadece yumuşak doku olduğu için ilk başta makinede tabii ki deniyoruz. Deriyi patlatmamak amaçlı. Biraz az batırdım. Size de aynı şekilde tavsiye ederim. Eğer şüphelendiğiniz bir doku vesaire varsa ilk başta olması gerekeni daha az batırın ve deneyin. Tek seferde tertemiz bir çizgi. Makinemi ve genel olarak çizgi atacağım şimdi. O yüzden her tanesini göstermeyeceğim. Daha hızlandırılmış video şekilde olacak arkadaşlar. Tabii ben burada hangi voltajını kullandım, hangi iğne kullandım video içinde onu size tek tek göstereceğim. O yüzden siz videoyu sarmadan devam edin. Şimdi makinemizde her ayarı yapacağız. Orta tuşa yukarı tuşumuza basılı tutuyoruz. Hertz kısmımız yandı. Fark ederseniz makine sesi zaten değişiyor. Şöyle vuruşunu göstereyim. Tek tek atıyor. Belli bir yere noktalama çalışması yapmak istiyorum. Yani 14 benim için, hatta 15 iyidir. Şurayı tanıma şeklinde yapacağız. Yani fark ederseniz çok tertemiz şekilde noktaları çıkardı. Yani eşit aralıklarla. Vuruş ayarını ayarlamak gerçekten çok iyi bir şey. Eğer noktalama tarzı, farklılıklarda çalışıyorsanız bu özellik sizin işinize çok fazla yarayacaktır. Yani bu vuruş ayarını daha da sık yapabilirsiniz ya da daha da geniş yapabilirsiniz. Şu anda 7.5 voltajda 15 Hz'deyim. Bu Hz ayarı benim inanılmaz hoşuma gitti.
Şimdi Magnum'a geçtim. Makinemi yeni bir takıyoruz. 10.09 Magnum. Tabi bu sefer strudel ayarı yapacağız arkadaşlar. Strudumuzu 3 strudel getirdik. Yumuşak bir vuruş olmasını istiyorum. Voltajımı da 6.8'e getirdim. Yine ucu da gayet iyi benim için. Normalde iş burada biraz şey olur, sıkıntı yaşarız. Mesela burada stromumuz düşük ayar olduğu için gayet rahat şekilde devam ediyoruz. Normalde burayı RL iğnesiyle de yaparım, yani çizgi iğnesiyle. Ama size burada Magnum'u detaylı şekilde göstermek istedim. Aklınıza takılan bir şeyler olursa onları da yorum olarak yazmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum atarsanız size buradan en kısa sürede dönüş yaparım. Sonuna doğru geldik. Birazdan bitiyor. Ortalama 1,5 saatlik bir işlem oldu. Şu anda 3 stroke'da 7 voltaj çalışıyorum. Ve dövmemiz bitti. 1,5 saatlik süren bir dövme işlemi oldu. Ama ufak bir dövme yaptık diye üzülmeyin. Ben bu dövme makinesini İstanbul Tahta Konvensiyon'da denedim. 3 gün boyunca bu dövme makinesiyle dövme yaptım. Yani doğru söylemek gerekirse aslında 2 dövme makinesi kullandım. İkisini aktif şekilde kullandım. Onlardan biri de JC Only Epoch R3'tü. 3 gün boyunca bu dövme makinesiyle dövme yaptım. Ondan önce de bir dövme yapmışım arkadaşlar. 2 dövmeyi de zaten hemen sağa ve soluma koydum. Oradan da inceleyebilirsiniz yaptığım dövmeleri. Aynı zamanda bugün yaptığım dövme modelini de hemen yan tarafa bırakıyorum. Ona da bakabilirsiniz. Mikro layer'den bir dövme işlemiydi. Ufak, detaylı bir dövmeydi. Gayet ben memnun kaldım. Dövme makinesinin artı özellikleri çok fazla var. Her ayarıyla istediğiniz gibi noktalama, tarama gibi işlemler de yapabiliyorsunuz. Bu dövme makinesinin de linkini açıklama kısmına bırakacağım ve adıma özel oluşturulmuş indirim kodunu da oraya yazıyorum. O kodla da indirimli şekilde bu dövme makinesini alabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorum yazmaktan çekinmeyin. Size en kısa sürede dönüş yapacağım. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız da kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Her zaman yeni video olacak. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.